O insanlara ulaşma motivasyonunu nasıl sağlıyorsun? Murat Bey buraya bastı diyeceğiz. Çok güzel. Evet, aynen. Şu an bunların içinde bu krediyi en iyi kullanan kişi sizsiniz dedi. Siz ilan edin. 365 gün yumurtlamış bir tanesi. Burası Kameriye. Evimize, çiftliğimize misafirlerimiz geldiği zaman biz burada oturuyoruz onlarla. Dediğim gibi bundan sonra başka bir ayranı beğenmeyeceksiniz, söyleyeyim. Evet, şu an karar verdim. Bundan sonra hiç bayram. Gelin bakalım. Gelin bakalım. Tarihle doğa bu sefer yan yana gidiyor ya. Hocam bakalım. Hocam. Abi yalnız bırakmaya gelmiyor ya. Hocam sen Kudret'le orada değil miydin ya? Abi bak, biz buraya daimi gelmedik. Bir gün gideceğiz. Bundan dolayı hayatın sıkıntısı çoktur. Siz toprağın içinde yaşarsanız hayat daha keyifli geçer, daha kolay geçer. Daha paylaşımcı olursunuz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Evet, merhabalar. Şu kocaman çiftlikleri geziyorum ve orada video çekiyorum ya. Bayılıyorum bu duruma. Yine o videolardan bir tanesi. Bu sefer neredeyiz? Kocaeli şehrindeyiz. Kocaeli bölgesinde bir köydeyiz efendim. Uzun zamandır ilgili detaylı doğasever izleyicilerimin çok sıklıkla yazdığı, Murat lütfen biz onu çok seviyoruz. O çiftliğe de gider misin oraya, çekim yapar mısın, sana yakışır, güzel olur, ikinizin buluşması iyi olur diye dediğiniz Talha Uğurluel hocamız vardı. Neyi, nereye, niye koyduğunun mantığı olan bir çiftlik oluşturmuş. Videomuz başlıyor efendim. Başlayalım bakalım. Bu çiftlik videolarına bayılıyorum hocam ben. Onlardan bir tanesindeyiz. Ve Talha Hoca ile beraberiz. O gün geldi. Hocam ne yapıyorsun? geldiniz. Nasılsın? İyiyiz. Sizin gibi böyle tabiatı seven, tabiatın içinde olmayı sevenleri görünce daha çok seviyoruz. Çünkü siz samimisiniz. Herkes tabiat geyiği yapar ama o apartmanlardan bir türlü kurtulma çabası gütmez. Bak, kurtulamaz demiyorum. İmkan meselesi, ortam meselesi, gayret meselesi, ama mesela siz de kopmuşsunuz. Evet. Bu işi başarmışsınız. Sizinle bir gün YouTube videosu yapabilir miyim? Tabii. Güzel bir şey ya. Şu etkileşimlere bakar mısın? Biz de size hayranız. Estağfurullah. Şapkasız çıkmam gibi bir durum. Yo, hiç yok. Sadece kafamı şu delik Güzel, içine güzel, koyuyorum. Ve arada bir çıkarıyorum böyle. Çok güzel. Siz zavallı saçlılar rüzgar estiğinde bizim aldığımız hazzı hissedemezsiniz. Çok keyifli oluyor. Zavallı olduk. Bakın saçlılar zavallı oldunuz. Beyazlar da dahil. Mesela boğaz turu yapıyoruz biz. Böyle püfür püfür boğazın rüzgarı esiyor. Ben katılımcı gruplara çok acıyorum. O keyfi alamıyorlar saçtan dolayı. İçerisi çok enerjik çünkü hayvan dostlarımız da var burada. Sizi tanımayanlar için Talha Uğurluel kimdir? Talha Uğurluel tarihçi ve çiftçi. İkisi bir ay. Tarihçiyim, sanat tarihçiyim ve çiftçilik yapıyorum. Babada, dedede var mıydı eskiden? Temelde bir şeyler var mıydı hocam? Yani ben çocukluğum itibarıyla hep böyle hayvanların arasına geçen bir dönem var. Evet. Onların her zamanki huyları yanlarınıza geçtiğiniz zaman şöyle, evet hocam. Babam benim köy öğretmeni. Zaten Twitter'da oradaki titrimde ben oraya sadece ünvanımı, doktor ünvanını yazmadım. Aynı zamanda onun yanına bir çiftçi ve bir de bir köy öğretmeni çocuğu ibaresini koydum. O çok önemli. Çünkü biz gözümüzü açtık. Babam Manisa Demirci bir dağ köyüdür. Dağ ilçesidir. O dağ ilçesinin 500 civarında dağ köyü var, keçi köyleri. O köylerde öğretmenlik yapan biriydi. Ve tek öğretmen, tek müdür. Öyle olduğu için o köy ortamına çok aşinaydım. Şimdi etrafa baktığımda çok fazla böyle yerleşim yeri göremiyorum. Buraya aldığında çok problemli bir yer olduğunu düşünüyorum. Kaç dönüm bu arada burası hocam? Burası 14 ve ben burayı aldığımda tarlanın yarısını ayağımı basmadan ve doğru düzgün göremeden aldım. Yarısı burası, hayvanlara ait bölge. Yarısı da şu telin arkası, dereye kadar olan bölüm. O bölüm tamamen bataklıktı. Yani ayağınızı basamayacağınız kadar. Her yerde kurbağaların hoplayıp zıpladı ve 1,5-2 metre dikenli çalı, kürle kaplı. Milletin dönüp bakmayacağı berbat bir araziydi burası. Harika. Burası kazık gibi bir toprak. Kullanışsız. Hiçbir şey yetişmez. Orası da balçık, çamur. Kocaeli Hafriyat Müdürlüğü ile görüştüm. Sağ olsun destek verdi. Buraya birkaç yüz kamyon taş ve toprak döküldü. Burası ıslah edildi. Şu an 200 tane meyve ağacı var bunların üzerinde. Hatta tarlayı alırken Ziraat Bankası'ndan kredi aldım. Yani paramız yoktu bizim. Ben taksitle aldım. Hatta taksitlerine daha yeni bitirdim diyebilirim. Yani. Hangi yılda hocam? 2016'da aldım. Aktay'da koşuyor bu arada. Bak. O kendi doğasını yaşıyor. Bak onu rahatsız etti şimdi. Onu kaldırdı orada. Ama hepsi birbirine alışık. Orada bakın deve kuşu var. Kredi aldık. Tabii krediyi alınca banka yetkilileri kontrole geliyorlar. Kocaeli Ziraat Bankası Genel Müdür buraya geldi. Bir sene sonrası kontrole geldi. Hani verdiğimiz kredi nerede kullanılıyor? Evet. Adam bunu arabasını değiştirmekte mi kullandı? Yoksa evini değiştirmekte mi? Biliyorsunuz bunları yapanlar var, üçkağıtçılar Türkiye'de. Geldi, gezdi, dedi ki
Biz dedi geçen yıl içinde şu kadar 100 kişiye kredi verdik. Bunların içinde bu krediyi en iyi kullanan kişi sizsiniz dedi. Siz ilan edin. Yani çünkü amaç ne? İnsan istihdamı var. Hayvan yetiştirme var. Ağaçlar. Burası Türkiye'nin bir köşesi. Yarın ben olmayacağım ama bu ağaçlar olacak. Bu ıslah edilmiş arazi olacak ve Türkiye bundan katma değer elde edecek, kazanacak. Biraz sonra o ikinci tarafa da geçeceğiz. Bu arada kaç çalışanım var hocam? 2 tane çalışanım var. Ördekler de yumurtlamıyor değil mi iç mekan? Ya ördekler hep erkeğe mi döndü ya? Ne kadar çok yumurtlarlardı aslında. Evet gençler gelin bakalım. Gel. Gelin bakalım. Haydi. Gel. Haydi. Gel. Haydi. 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 Gelin bakalım. Gelin bakalım. Haydi. Haydi. Gelin bakalım. Gel. Haydi. Haydi. Bir kere bence insan yaratılış itibarıyla toprak seviyor, yeşillik seviyor, huzur seviyor. O rüzgarın sesi, o yağmur yağdığı zaman onun o pıtırtıları, kuşların cıvıldamaları, biz bunları seviyoruz. Ama biz apartmanlarda betonun ve demirin içinde doğduğumuz için unutmuşuz ve unutturulmuşuz. Ya bakın ben tarihçiyim, paylaşımlarım, takipçilerim ama bir kitap imzası yapıyorum TÜYAP'ta 4 saat. İmzaya gelenlerin yarısı diyor ki Talha Bey, tarih videolarından daha çok çiftlik videolarını seviyoruz. Niye? Çünkü insan özlüyor. Çünkü onun içinde var bu. Yani sadece ben yaşlandım artık kafa dinleyeceğim. Hayır. Gencin de ihtiyacı bu. Ya ben İstanbul'a gidiyorum. Turlarım şu bu oluyor. Kaçarak geliyorum İstanbul'dan. Çünkü huzur buluyorum tabiatın içerisinde. Bakın bu gördüğünüz taş benim binek taşım. Ata binerken, inerken kullandığım bu birincisi, öbürü ikincisi. Osmanlı'da da çok önemlidir bu binek taşları. Çünkü ata normal yerden binip inemezsiniz. İsmi neydi atın? Aktay. Aktay. Gelmez. Çok gıcıktır o. Onu daha o kadar evcilleştiremedim. Sanki ben arkadaşımı çağırıyorum. Bu ağaçları dikerken tabii bu toprak bir şey yetiştirilemeyecek kadar kötü bir toprak. Evet. O kadar. Ben kepçe getirttim buraya. İnsan gücüyle bu toprağı kazamıyorsunuz. Kepçeyle bu çınara dikmek için, o akasyayı dikmek için kepçeyle kazarken çıktı bunlar. Değil mi? Zaten hikaye budur. İşçiler atacaklardı. Dedim bir dakika atılır mı? Bu çok güzel bu dedim. Bu atılmaz. Baksanıza ben bunu seviyorum. Bunu koydum. Sonra öbürü çıktı onu. Yani şu kompozisyonu kendim oluşturdum. Zaman zaman sizin gibi dostlarla oturup muhabbet ediyoruz. Evet. Zaman zaman da at geldiği zaman at yüksek bir at. Çünkü benim de boyum kısa. Bunun üstüne biniyorum ata. Çok güzel. Şimdi Instagram'da çok güzel yayınlar yapıyor. Aynı zamanda YouTube kanalı da var. Orada da güzel yayınlar yapıyor. Eğer onu görmesem bile sesini duyduğumda Talha Hoca'nın ters yaptım. Talha Hoca'nın olduğunu ben biliyorum. O çatallı güzel sesiyle anlatıyor ya. Bir heyecanı var ya. İnsanların o heyecanı olacak ki yaptığı işten verim elde etsin yani. İnsanlara da moral versin, ışık saçsın. Şimdi işini çok iyi yapıyor. Tarihçi bir kimliği var. Ben de tarihi çok seviyorum. Aynı zamanda meraklıyım. Varoluşumuzda falan da sorguluyorum ve günden güne insanlık tarihi aydınlatılıyor yavaş yavaş. Eğer biraz meraklıysanız biliyorsunuz her yer kazılıyor. Dolayısıyla Talha Hoca'ya da işler düşüyor. Yine çiftliği gezeceğiz şu anda da. Yani o motivasyonunu anlatırken o insanlara ulaşma motivasyonunu nasıl sağlıyorsun sorusuna cevap verirsen hocam tatlı bir şekilde çiftliğe girelim ondan sonra. Tabii. Ya şimdi ben de insanım sizin gibi ve geçmişe ait insanların hayatlarına merak duyuyorum. Nasıl yaşadı, nasıl güldü, nasıl ağladı. Tarihçiyim ben önce. Tarihten yola çıkarak bunları öğrenmeye çalışıyorum. Sonra baktım tarihle her şey öğrenilmiyor. Sanat tarihine geçtim. Onların eserlerinden yola çıkarak o insanları yakından tanıma. Tarih ve sanat tarihini yan yana getirip bir de bizzat yerine gidip onların hayatlarına ait özel detayları öğrenince çok heyecanlanıyorum. Ve onları heyecanla o yerden insanlara paylaşmak istiyorum. Ve sanıyorum o benim heyecanım insanlara da yansıyor. Evet. Mesela sizden sonra diyeceğiz ki o Murat Bey var ya o meşhur hani doğaya kaçanları anlatan Murat Bey buraya bastı diyeceğiz. Çok güzel. Evet aynen. Şu an Çok güzel. tarih oldu bu. Evet ya. Bu çok önemli bir şey. Anlattığın isimlerin yanında ben. Evet şimdi
Güzel bir çiftlik. Bu traktörü falan görünce insan da heyecanlanıyor işte. Herkesin bir görevi var. Traktöründe görevi var. Şuradaki kovanda görevi var. Şimdi ırklarından bahsedebiliriz. O felsefenden bahsedebiliriz. Şuna bakar mısınız? Bak. At orada bir şey yiyor. Deve kuşu başında bekliyor onu. Bu deve kuşu çocukluğumuzun Roadrunner çizgi filmindeki deve kuşu. Bu beni yakalar mı? O çizgi filmi o çok evcildir ama tabii çok yaklaşınca tanımadığı bir insan olduğu zaman kaçmaya çalışabilir. Bu dünyanın en hızlı koşan 5-6 hayvanından bir tanesi. Hani Roadrunner çizgi filmi hatırlıyor muyuz? Evet. Bir tane böyle bir tilki gibi bir hayvan var. Dit 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 diye koşan. Kovalıyor onu. Kovalıyor. İşte o kaçan kuş bu. Bu normal bir deve kuşu değil, Avustralya cinsi. Mesela İngilizler Avustralya kıtasını sömürgeleştirirken İngilizlerin başının belası oluyor bu. Çünkü insanlara çok evcildir. Yok çok evcildir, yaklaşsın. Hiçbir şey yapmaz. Çok iyi yem istiyor şu an bizden. Bak koşması falan çok enteresandır böyle. Hazır yani koşmaya var ya. Şimdi tavuklardan başlıyoruz. Evet. Böyle bir L şeklinde tavuk kümesimiz var. Buyurun hocam. Özellikle beslemek istediğimiz ırklar bizim ırklarımız. Hı hı. Yani şu an Türkiye'de tescilli olan bir takım ırklarımız var. Tescilli tavuk ırkları. Mesela bu görmüş olduğunuz dünyada yumurta tavukçuluğunun tamamen üretildiği ana bir İngiliz ırkıdır bu. Ondan sonra hemen yan tarafında Australop dediğimiz dünyada en çok yumurtlayan tavuk ırkıdır bu. Australop. 365 gün yumurtlamış bir tanesi. Normalde hiçbir tavuk 365 gün yumurtlamaz. Mümkün değil ki. Australoplar yumurtluyorlar. Bu onun horozu. Çok fazla tanıdığım Astrolop çiftliği var. Sadece Astrolop. Böyle siyah güzel tavuklar. Özellikle tescilli Türk ırklarımız var. Şu gördüğünüz mesela bunlar Hint tavuğu horozu olarak geçer. Ama aslında biz bunlara Hint değil İstanbul horozu diyoruz. Sultan Abdülaziz döneminde özellikle Osmanlı'ya özgü bir ırk geliştiriliyor. Çünkü Brezilyalıların da var Hintleri. Ondan sonra Malezyalıların var Hintli dövüşçü horoz bunlar. Sultan Abdülaziz özel bir ırk ıslah ediyor ve buna İstanbul horozu adını veriyor. Ben tavuk horoz dövüştürmüyorum, karşıyım ama bunlar hiçbir zaman kaçmazlar. O Brezilya'nın bunun 2 katı olanlarını falan böyle indirirler. Harika. Şunu sorabilir miyim tam bu arada? Tavukla ilgili herhangi bir girişim yapmak isteyen insanlar oluyor. İşte yumurta ile ilgili veya işte tamamen para kazanmak amaçlı veya hobi amaçlı neyi nasıl yapacağını sizden öğrenebilirler mi? Ya şu var, ben bu işin uzmanı değilim. Hani bana danışacakları kişi değilim ama mesela Folluk Dergisi diye Türkiye'nin bir tavuk dergisi var. Baktığınız zaman o tavuk dergisinden onun sayılarından her türlü bilgi edinebilirler. İsmi Folluk mu? Folluk. Güzel. Tam konusuna has bir güzel bir ismi var. Aynen. Mesela şu güvercinler Osmanlı'nın saray güvercinleri. Adı Hünkâri. Bütün dünyada adı Hünkâri olarak geçer. Güvercin severler. Toplanın bakalım. Güvercin severler. Çok ilginç. Osmanlı'nın en büyük sarayı Topkapı Sarayı. En büyük ikinci sarayı Manisa Şehzade Sarayı. Ve bu gördüğünüz güvercinler şu an Manisa'nın ilçelerinde dünyaya yayılmıştır. Salihli, Turgutlu o bölgede özel ırklar bunlar. Bu arada bir tarihçiyle yayın yapınca hem tarihten alıyor hem günümüzden alıyor. Anlatıyor, tam anlaşılabilir bir video çıkıyor ortaya. Güzel. Ya Türkiye'de mesela bize ait tescilli ırklar var. Mesela Osmanlı padişahlarının saray tavuğu var. Sultaniler, hünkâriler. Bakın burada sultanları görüyoruz. Sultan horozları şu an içindeler. Mesela Dolmabahçe Sarayı'na gidin, kümesleri vardır. Osmanlı padişahları bu ırkları çok seviyordu. Bir kişi eğer saraya yakınsa, saray seviyorsa o kişiyi, saray ona bir çift sultani horoz tavuk hediye ediyordu. Bir kişinin bahçesinde bu sultaniler geziyorsa kimse onlara dokunamıyordu. Bunun sarayla tepedekilerle arası iyi diye. Bu arada 2 hafta evvel benim tavuğum bu çiftlikten Türkiye şampiyonu oldu. İnegöl tavuk yarışması plaketi falan burada Yarışmalar var. mı oluyor bir de? Yarışmalar oluyor. Ne yarışıyorlar? Güzellik yarışması. Türkiye'nin Türkiye'nin en güzel sultani tavuğu seçildi. Onun plaketi falan yanımda getirdik. Vay be. Osmanlı'nın saray tavukları bunlar. Sultani. Süper. Benden güzel vallahi. Güzel duruyor benden. Benim istediğim şey hayvan, bitki ve insan üçgenini birbirine zarar vermeden barışık yaşatabilmekti. Ve bunu burada ben şu an başardım. Çiftliğin güzel yanı şu. Her yıl daha da güzelleşiyor. Çünkü her yıl biraz daha büyüyor. Ama buraya başka daha ne yapacaksınız derseniz başka bir şey yapmayacağım. Artık bunun keyfiyle sevdiklerimizle yaşamaya ve buradan tat almaya devam edeceğiz. Hocam sen burada mı yaşıyorsun? Valla benim bir ayağım burada. Yani sıklıkla buraya geliyorum. Burada bulunuyorum. Burada bizim bir mutfak, bir de odamız var. Evet. Eşimle beraber bir ayağımız burada. Bayramlarda buradayız. Hafta içi buradayız. Hafta sonu turdayım ya ben. Evet. Hafta sonu turda olduğum için. Zaten 2'dir görüşemedik. Bu 3. görüşmemiz. Yani denk gelmedi. Hafta sonları turda olduğu için. Bu arada belki merak ederler. Eşiniz nerede hocam? Bir görevde mi? Çalışıyor, öğretmen? Yok eşim ev hanımı.
Tarihçi aslında kendisi. O da tarihçi. Tarih fakültesi mezunu ama tabii çoluk çocuk olunca mecburen dedi ki sen zaten yoksun dedi. Ben de dedi yok olursam bu çocuklara kim bakacak? Kaç tane yavrunuz var hocam? 2 tane, bir kızım bir oğlum var. Allah bağışlasın. Tamamdır. Burası mutfak. O zaman ben şöyle anlıyorum. Buraya aldığınızda bahçe mutfağı. Burası vardı ama. Ev vardı ve bu hayvan damı vardı. Burası hayvan da mıydı? Bu ev ve burada bir hayvan damı vardı. Hayvan damı hala duruyor. İneklerimiz var orada. Göreceğiz şimdi. Şimdi bu tarafa doğru yolculuk yapalım o zaman. Tam ortada bir şey var. Bu arada bu yol sırasında onu konuşabiliriz. Tam ortada Kameriye. kameraya var. Kameriye. Şöyle Bu arada- bir girelim bakalım. Sahiplerine söyleyelim. Lütfen kamelya demesinler. Bizim Kameriye ama çoğumuz öyle biliyoruz hocam. Yanlış. Kameriyedir bunun adı. Kamelya bir çiçek ismidir. Evet. Hani yapraklarını dökmeyen Birden kamelya kaydı çiçeği. ona. Kamer Arapça ay demek. Kameriye ayın dolunaydaki ışığının suda seyredildiği kulübemsi yapılara verilen isimdir. Onun için bunun adı kameriyedir. Ama dil kaymış. Hani kameraya demek belki zor gelmiş. Kameraya kaymış. Burası kameriye. Evimize, çiftliğimize misafirlerimiz geldiği zaman biz burada oturuyoruz onlarla. Ayranlarımızı içiyoruz. Ayran. Bu ayranı içen başka hiçbir ayranı sevmez zaten. Öyle mi? Ne özelliği var hocam? Cersei sütünün ayranı. Cersei- Bu kadar yağı var bunun. Cersei var değil mi? Var, Cersei'leri Görecek miyiz göreceğiz, Cersei? evet. Yani çok yağlı sütü olan bir hayvan ve ondan dolayı da ayranımız çok güzel. Burada oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, kafa dinliyoruz. Bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi kış ayları da geliyor ya yavaş yavaş. Kasım, Aralık ayı. Böyle yağmur yağdığı zaman kapanıyor burası Bir zaten. şey yapıyoruz. Burada güzel çalışırsın. Perdeler full kapanıp açılıyor. Bir de biz kış gelince hani şu naylonlar var ya, o büyük döndürmeli bir naylonlar var. Şirin. Nalburlarda Ha, satılan. aha, aha. Biz o naylonla bunun etrafını olduğu gibi sarıyoruz. Yani Aralık ayından o ayran geldi size Murat Bey. Vay canlı Ama canlı. Dediğim gibi bundan sonra başka bir ayranı beğenmeyeceksiniz söyleyeyim. Hani çiftlik gezdiğiniz için beğenirsiniz gene de. Teşekkür ederiz, çok sağ olun. Evet şu an karar verdim. Bundan sonra hiç bayram. Ağzınıza tereyağı parçaları gelir. Bu yayık ayranı. Yani kendi ineğimizin sütünü yoğurt yapıyoruz. Kendi yayık makinamızda çalkalayıp yağını alıp tereyağı yapıyoruz. Yağını aldıktan sonra kalan su bu işte. Yayık ayranı. Gerçek. Bu da aklıma bir şey geldi hocam. Burada bütün hayvanlar sizin için mi var? Yani bir satış falan gibi bir şey var mı burada? Benim için dersem nankörlük olur. Biz ve dostlarımız diyelim. Tamam yani o Bize anlamda tarif söyledim olsun, zaten. komşularımız. Hani bir satış atıyorum işte tavuklar var yumurtasını şöyle yapıyorum. Yok. Jersey var sütünü şuraya Bakın satıyorum. şöyle. Ben burada yumurta satmaya kalksam bu tavuk dediğiniz mesela bakın şu an bu çiftlikte belki 100'ün üzerine tavuk var. Günde şu an 2 yumurta alıyorum. Günde 2. Neden? Yumurta yemi vermiyorum. Yumurta yemi vermediğiniz zaman bu mevsim geçişlerinde tavuklar bir anda yumurtayı keserler. Önemli bir konu. Daha önce YouTube videolarında, YouTube camiasında bu konuya rastlamışsınızdır. Tavuk yemi kullanıldığında ne sorunlar çıkıyor, kullanılmadığında ne sorunlar çıkıyor. Ara ortak olmaya çalışıyor ayranıma. Evet, sevdiği için. Bu arada hemen arkadan vallahi ekip sağlama hemen arkadan bir şeyler getiriyorlar. Az önce dediğiniz plaket bu mu? Evet. Bakın geçen ay Türkiye şampiyonu olduk. Tavuk güzellik yarışması oldu. Ve çiftliğimizin sultan tavuğu Türkiye birincisi oldu. Osmanlı padişahlarının saray tavuğu. Ya aslında çok önemli bir konu. Ana haberlere çıkması gereken bir konu. Yani benimle alakalı başarı değil. Böyle bir ırk var. Osmanlı'nın orijinal saray tavuk ırkı. Ve Türkiye'de hala bu yaşatılıyor. Ben de bir tarihçi olarak mesela Denizli horozu tavuğu, İspenç, Sultan bunlar bizim orijinal tescilli Türk ırkı. Bize ait ırklar. İşte Alman Lohman var gibi. Onların mesela İngiliz Sussex tavukları gibi. Adamlar bunu öttürüyorlar. Niye biz reklamını yapmıyoruz? Aynen öyle. Yani şu anda bu başarıdan sonra bir tane Fenerbahçeli futbolcuyla yan yana dursanız o bir başarıdan bahsedemeyecek. Ama senin bir tane plaketin var yani. Kombin gösterisi yapıyorum insanlara. Acaba nasıl bir kombininiz var diye. Ama kombine anlatırken tişörtüden bahsetmemiz lazım. Ne var hocam? çok Bir dakika. Bu gördüğünüz bir Çini pano sekizgen. Bu Çini pano geçtiğimiz yıllarda Kayseri'de Alaaddin Keykubadiye Sarayı kazılarına çıkmış Çin'e. Selçukluların ilk ve tek bilinen çiftçi tasviri bu. Türk çiftçi midir? Çiftçi Türk olur mu? Olur. İspatı bu. Tam 900 yaşında bir Türk tasviri. Bunu tişörte bastırdınız. Evet. Tarihle doğa bu sefer yan yana gidiyor ya. Ya nasıl çeşitli güzel videolarımız oluyor ya. Valla çok kaliteli isimlerle bu amatör kanal harika bir yere geldi ya. Benim dışında söylüyorum bu konuyu. Gerçekten hani onların yanında da heyecanlanıyorum. Çünkü şu toprağın kıymetini anlayan insan sayısı çok az. Ya bizim amacımız şu. Ben mesela çocuklarımla diktim. Bakın şu ağacı görüyor musunuz? Biz bu okaliptüs ağacı. Evet. Ve bu ağaç dünyada en hızlı büyüyen 3-4 ağaçtan biridir. En hızlı büyüyen.
Biz bunu 3 sene evvel kızım ve oğlumla beraber diktik. Ve niye diktik biliyor musunuz? Dedi ki biz bunu diktik. 15 sene sonra biz bunun üstüne ağaç ev yapacağız. Hatta üzerinde namaz kılacağız. Böyle bir söz vererek diktik. Çok hızlı büyür. Ve suyu seviyor. Suyu sever. Bunu diktik. Bunun inşallah Allah ömür verirse tepesine ağaç ev yapacağız. O zaman saatlerimizi ayarladım. O zaman görüşelim burada. O ağaç o hale geldiğinde. Evet. Burada yavrucaklar yatıyor. Ya aslına bakarsanız Kasım ayı havalar da böyle çok sıcaklığı da bitti ama şu an çok sıcak bir günde video çekiyoruz. Onlar da yayılmışlar böyle. Evet. Keyfini çıkartıyorlar. Burada Hollanda lop tavşanlarımız var. Ördeklerimiz, kazlarımız var. Bizim burada konsept şu. Hayvanlar özgür. Hatta bu su kuşlarının hiçbiri gece bile kümeslerine girmezler. Burada ortalıkta yatarlar. Arka tarafta çoban köpeklerimiz var. Malaklılarımız var. Kangalımız var. Bir de Anadolu çoban köpeğimiz var. 3 tane bize ait Türk ırkıdır bunlar. Orta Asya'dan Anadolu'ya gelirken biz bu köpeklerle geldik Anadolu'ya. Bize aittir. Ben 3 cinsten de birer tane bakıyorum. Akşam oldu mu onları salıyorum. Onlar burada gezdikleri için bu hayvanlar hiç kümese girmeden ortalıkta yatarlar. Tilkiler onlara zarar veremez. Yağmurlu havalarda atı burada tutup gördüğünüz gibi penceresini açıyoruz. Bu burada duruyor ama hava bugün çok güzel olduğu için ortalıkta geziyor. İşte Jersey şu. Şu değil mi Jersey? İkisi sağ ve soldakiler Jersey. Bu. Bu ortadaki Normandiya. Ben Normandiya'ya çok gittim zamanında konferansa. Fransa'nın kuzeyi. Amerikalıların 2. Dünya Savaşı'nda çıkartma yaptığı bölge. O bölgenin ineği bu. Bu da hem et hem süt verimi olan bir inektir. İzleyenler lütfen maşallah desinler. Baksana heybete bak ya. Evet. Size helal olsun be valla. Oy ama yok ama. Neden öyle yaptın? Yok elimde verecek bir şeyim yok ama. Gel. Bu bir Arap atı. Veli Efendi Hipodromu'ndan aldık biz bunu. Yaklaşık 5 yıldır bizimle beraber. Kendisi şu an 8 yaşında. 3 yıl boyunca yarışlarda kullanılmış. Ve maalesef bakın ön ayaklarının arkasında bir takım izler var. Tendon problemi yaşamış. Ben mesela 5 yarışını izledim bunun. Bütün yarışlarında yarışa 1. 2. ya da 3. başlıyor. Ama yarışı sonuncu bitiriyor. Hatta son yarışı 2 dakikalık yarış süresi. İlk 1 dakikası 1. bu. Sarmalı Taş. Orijinal TJK'daki adı bu. Biz bunu Aktay ismini koyduk. Bir Memlüklü ismidir bu. Biz bunu çiftliğe aldık. Ben bir hafta sonra bununla araziye çıktım. Sonra tanıdığım birkaç at çiftliği sahibi var. Talha Bey delirdin mi dediler. Veli Efendi hipodromundan yeni çıkmış bir atla araziye çıkamazsın. Bu ölüm demek. Alır başını gider sizi bir yerlere atabilir. Ama şükürler olsun çok sakin çıktı. O bizi anlıyor. Çok inatçıdır yalnız. Mesela ata çok iyi binen insanlar geldi buraya. Mesela Ballı Kayalar'da çok iyi ata binen bir arkadaşı uçurumdan aşağı attı. Arkadaşın bütün ön dişleri kırıldı. Neden? Çünkü ata eziyet ediyorlar. Ata bizim istediğimizi yapacaksın diyorlar. Halbuki atın su yoluna giderseniz kendi istediğiniz her şeyi ona yaptırabilirsiniz. Ama güzellikle, inatla değil, kamçıyla değil. Ondan dolayı biz Aktay'la o anlamda iyi alıştık. Ata binmek bir spor. Yani mesela yaşlısın, yürüyemiyorsun, koşamıyorsun. Ata bin, at sana spor yaptırır. Ve bir de ben hep sanırdım. Dünyada insana en yakın hayvan köpek sanırdım. Alakası yokmuş. İnsana en yakın, en ruhlu hayvan kesinlikle attır. Bir yumurta tavuğu var, bir de etlik tavuklar var. Bu görmüş olduklarınız bizim etlik yarkalarımız, piliçlerimiz. Biz yani marketten tavuk almak istemiyoruz. Biliyoruz ki o marketlerdekiler 30 günde, 35 günde şişirilen, özel yemlerle şişirilen tavuklar. Aslında ırk olarak aynı. Onların mesela 30-35 günde kesime getirdiği aynı ırkı ben burada 3 ayda kesime getiriyorum. Ama ne yapıyorum? Onu şişirecek özel yemlerden vermiyorum. Gübrelikte bunlar akşama eşeleniyorlar. Şimdi ineklerin, atın, koyunların altından çıkan gübreyi biz buraya yığıyoruz. Gübre ne yapar? Sıcak tutar. O soğuk havalarda bu sıcağın içerisine ne yapar? Sinekler yumurta yapar. O yumurtalardan kurt çıkar. Solucan türer. Onları da tavuklar ayaklarıyla eşeleyerek yerler. Hem eşeleme yaparak gübreyi havalandırıyorlar. Hem içindeki o faydalı proteinleri tüketiyorlar. Ve tavukların etleri mükemmel lezzetli oluyor. Yeryüzünde görüp görebileceğiniz en iri ırk tavşanlar. İyi bakıldığı zaman boyları bir böyle küçük koyun kadar olabiliyorlar. Velikan ırkları. Onlardan besliyoruz burada. Biz bunları çok seviyoruz. Açık konuşayım, çok soruyorlar. Besleyince ne yapıyorsunuz? Sadece bakıyoruz. Daha bir tane bile kesmedik. Yani elimiz varmıyor. Çok seviyoruz. Çok tatlılar. Böyle arada bir tutup seviyoruz. Öpüyoruz.
Ama bunun dışında başka bir faaliyetimiz yok. Sayıları da ara ara artıyor tabii ki, gördüğünüz gibi. Ben 3 taneyle başladım. Şu an herhalde bir 20'ye yakın velikanımız var. İşte eşe dosta dağıtacağız artık en fazla. Hocam bu yonca tarlası ama sanki yoncalar farklı gibi ya, bu daha önce gördüklerimden farklı gibi. Evet, yoncayı da tarihe bağlayabilir miyim? Vallahi bağlı hocam ama bir şey soracağım burada ya hocam. Doğayla iç içe yaşamanın sana kattığı en önemli değer ne? Var mı böyle bir şey? Var tabii, olmaz mı? Hayat aslında çekilmezdir, sıkıntılıdır. Biz buraya daimi gelmedik. Bir gün gideceğiz. Bundan dolayı hayatın sıkıntısı çoktur. Siz toprağın içinde yaşarsanız hayat daha keyifli geçer, daha kolay geçer. Daha paylaşımcı olursunuz. Yaşama sevinci mi diyorsun? Yaşama sevinci, mutlu olursunuz yani. Evet, yoncalar nedir hocam? Bu yoncalar Selçuklu yoncası. Ben bu yoncaları işte bir 7-8 sene önce öğrendim. Kayseri'den getirttirdim. Bakın dikkat ederseniz Selçuklu deyince akla Konya geliyor, Kayseri geliyor. Sadece bir yerinden değil, her yerinden sürgün veren çok bereketli bir cinstir. Selçuklu yoncası tavsiye ederim herkese. Buraya kasıtlı mı diktin sen hocam? Tabii, kasıtlı diktim. Buradan ben yaz boyu yağmura ve benim sulamama göre 5-6 farklı hasat yapabiliyorum. Yani yonca büyüyor 20 gün, bir ay içerisinde. Kesiyorum, kurutuyorum, balya yapıyorum. Ya da en son, mesela şu an bu son hasat, kış geliyor artık. Hayvanları salacağım en son ama kontrollü bir şekilde. Bir de aynı zamanda burası benim at binme yerim. Yani padok. Kenarlarda izleri var. Boydan boya böyle etrafında, böyle haftada 2 gün 3 gün böyle turlardan sonra yorgunsam ata böyle 2 bindiniz, bütün yorgunluğunuz gider. Adrenalin vurur. Zaten hocam normalde at çiftliklerinde gördüğümüz padoklar da hemen hemen bu boyutlarda. Tabii, tabii. Hocam şimdi nereye gidiyoruz? Kovanlara. Kovanlara mı? Bu arada şu kamerayı arkaya çevirir misin ya? Şu ekibe bak ya. Bak kaç kişi var ha. Bakın çekim nasıl oluyor. Şuraya bakın. Bu arada burada herkesin fikri aynı. Herkesin zihniyeti aynı yani. Bir plan geliyor aklımıza. Aa evet evet diyor. Herkes katılıyor yani. Süper güzel geçiyor çekimiz. Herkes Evet hocam. toprakçı. Şundan bahsetmemi ister misiniz? Tabii ki. Bu Tabii ki benim hocam. tarhım, kapalı sebzelik burası. Evet. Bu görmüş olduğunuz yeri birkaç sene önce yaptık. Bakın patlıcanları falan görüyorsunuz, biberleri. Burası kapalı sebzelik. Amacımız şu: bizim seralarımız var. Biz sebzelerimizi normalde serada yetiştiriyoruz. Ama Temmuz, Ağustos gibi aşırı sıcaklarda sera içi sebzeler iyi verime düşmüyor. Dedik ki açık sebzecilik de yapalım. Nasıl yapalım? Özel, bakın gördüğünüz gibi alüminyum doğramalardan çevirdik, böyle saçlardan. Özel toprak getirdik buraya. Bu taşıma toprak. Sakarya kumu getirdik buraya mesela. Bir harman yaptık kendi gübrelerimizle. Ve burada mesela domateslerimiz yeni bitti. Ben bu sene buraya tam 23 çeşit domates diktim. 23 farklı memleketin. Mesela Afrika domatesi vardı burada. Deneme için mi? Hayır, yemek için. Farklı farklı tohumları değerlendireyim dediniz. Hepsinden 3'er tane aldım. Bakın mesela şu gördüğünüz 3, şu gördüğünüz 3, o gördüğünüz, tam burada 23 farklı karık var. Hepsinden 3'er domates diktik. Tabii soğuklar başladığı için artık domatesler ölüyorlar. Mesela burada Rus domatesi vardı mesela. Fransız domates, İtalyanların mesela San Marzano, Roma imparatorlarının en sevdiği domateslerden diktim bu sene buraya. Evet. Dalyan'a geldiğinizde ben size siyah domates tohumu hediye edeyim. Çok tatlı onlar. Çok sevinirim. Burası bizim şifalı bitki bölgemiz. Amacımız 2 sebep var. Bir, bunları böyle taze taze tüketmek, sağlık amaçlı. İkincisi, arı kovanlarımızın yanı. Bu gördüğünüz yerde arılar da bu nektarı çeksin ve bitki ballarımız şifalı olsun istiyoruz. Harika. Evet, arıların tam şimdi girdik artık yoluna. Mekan, elbise burada mı? Arkadaşın ismi Mekan mı hocam? Mekan, Türkmen kendisi. Öyle mi? Aa, Hem de Alparslan'ın mezarı olan şehir var ya, Mara. Evet. Merv, oranın köyünden. ben yeni Özbekistan'dan geldim. Türkmeni almadılar daha beni. Türkmenistan'a biraz... İnşallah alırlar mı? Biraz zor mu? Biraz. Araya akraba sokalım, alsınlar. Bana bir destek olurlar be. Hocam bu arada ya tabii her şey hayatın içinde var. Duygu var, üzülmek var, sevinmek var. Eğlenceli olması lazım biraz. Hocam şeyi giyerken böyle bardakla sürahi gibi mi duruyoruz biz hocayla? Hocam çok özür dilerim. Boy farkı mı? Evet ya, boyum uzun olduğu için özür dilerim hocam. Bence. Öyle mi? Takacağını sanmıyorum. Tamam. Evet, giydi hocam kombinini. Arı kombini. Eldivenleri alayım. Çok yaklaşmayalım. Hani size de sarmasın. Tabii hani ki. bazı insan korkar arıdan. Hemen çamuru yapıştırırız ya veya amonyak. Şu an arı kovanlarının ağızlarını daraltıyorum. Ağızlarını daraltmazsanız tam bu Ekim ayı sonu, Kasım ayı başı, bu aylarda arı kovanlarına kızılcı arıları dadanıyor ve yağma yapıyorlar. Yani normal arılar
kendi kovanlarını kızılcı arılarına karşı koruyamaz hale geliyorlar. Böylece mesela gördüğünüz gibi kovanların ağzına delikler var. 2'ye 3'e kadar düşürüyoruz. Yanlarını kapatıyoruz. Böylece 2-3 delik giriş çıkış deliği bırakınca kızılcı arılarına karşı arılar kendilerini koruyabiliyor. Ama mesela delikler çok fazla olursa bu kez kızılcı arılarına karşı arılar kovanlarını koruyamazlar. Evet, arılar şu an bana sardı, ben sizin yanınıza gelmeyeyim. Bu tarz işlemlerde genelde körük kullanmak lazım. Körük kullanmadan müdahale ederseniz, eğer arıları sinirlendirirseniz size sarar. Şu an hem YouTube yayındayız hem Instagram'da yayındayız. Burası bizim sonbahar bahçemiz. Gördüğünüz gibi burada pırasalarımız var. Burada Brüksel lahanalarımız var. Beyaz lahanalarımız, kırmızı lahanalarımız, karnabahar ve brokolilerimiz var. Bunları genelde Ağustos ayının sonunda dikiyoruz. Böyle küçük küçük düşünün yani. 2 santimlik fideler halinde dikip gözlerine bakıyoruz. Çapalarını yapıyoruz, dip gübrelerini veriyoruz. Ve sonra bunlar bize kış boyunca dünyanın en lezzetli sebzelerini sunuyorlar. Mesela bu gördüğünüz karnabahar. Bunun şimdi yaprağının içinden daha yeni çıkıyor. Minicik bembeyaz bir karnabahar çıkacak. Daha çıkmamış, tam olgunlaşmamış. Ve burada kocaman bir beyaz karnabahar olacak. Beyaz lahanalar yavaş yavaş, farkındaysanız, yapraklarını dürmeye başlamış. Bakın en içe girdiğimiz zaman yapraklarını dürmeye başlamışlar. Bu dürdüğü yaprak, o top büyüyecek, devasa bir topa dönüşecek ve bildiğimiz işte lahana turşusu, lahana sarması, bunlar olacak. Ben bunlara baktıkça tabii Osmanlı'daki lahanacılar takımını hatırlıyorum. Bizim 3. Selim çok severmiş lahanayı. Hatta lahanacı takımı var, cirit takımı. Onları tutarmış ve onları desteklemek için bir de şiir yazmış. Şiirinde şey diyor, ne latif gıdadır lahana diyor. Sarması ayrı, dolması ayrı, çorbası ayrı olur diyor. Şimdi mesela birçok insan Brüksel lahanasını artık pazarlarda görüyor ama nasıl büyüdüğünü bilmiyor. Brüksel lahanası her yaprağın dibinde büyür. Yani şu görmüş olduğunuz o minik kabarıklıklar var ya, bu kabarıklıklar birkaç ay içerisinde bildiğiniz böyle minik yuvarlak lahanalara dönüşecek. Ve biz bunları böyle misket topu gibi buradan böyle pıt hepsini toplayacağız. Yukarı doğru uzayacak. Uzadıkça her yaprağın dibinden bir tane lahana topu oluşacak. İşte bunun da adı Brüksel lahanası. Burası bizim düvelerimizin bulunduğu yer. Burası farkındaysanız yarı açık bir alan. Hatta seramızın bir tanesini düveler için böyle bir yazlık besahaneye çevirdik biz. Normalde burası bizim soğan sarımsak seramızdı. Bu düvelerin gelişmesi icap ettiği için onları burada tutuyoruz ve burada onları beslemeye bakmaya çalışıyoruz. Hocam kabakları almışsın eline. Valla çiftlik demek kabak demektir. Kabak yoksa o çiftliğe ben çiftlik demiyorum. Bak şimdi kopardım daha. Toprağı üzerinde görüyorsunuz. Bunlar bizim süs kabaklarımız. Yani bunları böyle gelen giden misafirler görüyor. Çocukların hoşuna gidiyor. Evet. Yoksa kalkıp bunları bir yeme içmede kullanmıyoruz. Hocam 3 kardeşin bir tanesi değil mi bu kabak? Fasulye, mısır, kabak. Evet, o şekilde yapanlar, dikenler var. Ben de bir ara denedim ama şu an ayrı bakıyorum. Bir de yemeklik kabaklarımız var. İşte yemeklik kabağımız burada. Hala büyümeye devam ediyor. Bakın düşünün. Şu an Ekim ayının sonuna geldik ve bu daha büyüyecek. Neden? Bakın sapı yeşil, kurumamış. Yaprakları yeşil. Biraz daha büyüyeyim, ondan sonra benden tatlı yaparsın diyor. İnsanın diyesi geliyor ki daha ne kadar büyüyeceksin diye. Bayağı var arkadaşlar. Bir bu kadar da altında var derler ya bazı insanlar için. Bakın şöyle anlaşılabilir. Rahatsız etmeyelim çünkü altında da bir yaşam oluşmuş. Evet. Tamam. Bunlar böyle. Hocam dedin ya, çiftlik demek kabak demek dedin ya. Vallahi tabir tam bu yani. Evet. Evet. Burada da bir seramız var. Ha, benim sevdiğim yere giriyoruz şimdi. Burada yalnız uzun kolları çıkarmamız gerekecek. Ben hazırım. Ben şu an seraya girmeye hazırım. Evet. Kombinim hazır. Evet. Kapımız nerede? Seraya giren terler, evet. Aynen böyle. Evet. Buyurun hocam. Hocam şapka çıktı. Şapka çıktı çünkü gördüğünüz burası bayağı sıcak yani. Ya seranın güzelliği şu. Biz ekimlere acı biber seviyorsanız hemen bir torba doldurayım götürün. Hocam bizim her videoda böyle mutlaka bizim bir şey yememiz lazım. Böyle bir şeyimiz var. Yok, burada yemeyelim. Ama bu çok acı mı? Burada bu acı biber, bu direkt acı. Salatalık yiyelim biz sizinle. Tamam. Salatalık yiyelim. Ya bari gelip en son yenecek şey. Bunu yersek bu video yarım kalır. Burada biter yani. Tamam. Salatalık yiyelim hocam. Seranın şu güzelliği var. Mart ayında dikim yapıyoruz. Mart ayında, bu çok güzel. Pencereyi azıcık açalım mı ya? Vallahi bir tanesini açın bari. Mürsel ne yiyorsun Mürsel? Yarım açalım. Ulan. Evet.
sera, mesela Mart ayında biz burada dikim yapıyoruz. Normalde açık havada Mayıs 15'ten önce domates, biber, patlıcan dikemezsiniz. Olmaz. Önce toprak ısınacak, sonra sebze dikilecek. Ama sera içi ise sıkıntı yok. Millet daha domates fidesini dikerken biz domates, biber toplamaya başlıyoruz. Bu çok keyifli. İkincisi, şu an bakın Ekim ayının sonundayız. Kasım giriyor. Biberleri görüyor musunuz? Bakın bunlar hala büyümeye, hala biber vermeye devam ediyor. Çünkü biz bakın ipe bunları sardırıyoruz. Durmadan bunları böyle sardırmaya devam ediyoruz. Ve bu kar yağana kadar canlılığını sürdürecek inşallah. Kar. Ne zaman kar yağıyor? Genelde ocağın ilk ya da ikinci haftası yağıyor. Ben takip ediyorum. Bizim burada öyle. Tabii yağıyor. Geçen sene çok hafif geçti kış ama ve öyle olunca Ocak ne demek? Daha Ekim ayının sonundayız. Bunun Kasım aralığı var. Yani ben daha 60 gün buradan biber toplayabileceğim inşallah. Bazen kızartıyorlar hocam. Çok harika oluyor. Evet. Burada bakın yaklaşık 8-10 çeşit biberimiz var. Bunlar da bizim lif kabaklarımız. Bakın hala çiçek açıyorlar. Lif kabakları muhteşem bir şey. Salatalıklarımız var. Nerede? Onları es geçmeyelim hocam. Salatalıklar burada. Ama kalmamış sen. Ufak. Aslında dün bizim hanım komşularıyla gelip toplamış. Ben size şöyle bir Çengelköy ikram edeyim. Evet. Çengelköy salatalığını Talha hocamdan canlı yayın esnasında aldım. Yengeye de buradan selamlar. Niye topladınız? Evet vallahi toplamışlar ya. Güzel değil mi? Hocam tohumu nereden? Hepsi organik. Yok nereden? Yani Özbekistan'dan özel salatalık. Evet. Semerkant'ın bir pazarı var. Gittiniz değil mi siz geçen? evet. Siyop pazarı mı? Evet. Siyop pazarından o köylü teyzelerden böyle kabuğunun üzerinde kurutulmuş tohumlar var. Onlardan aldım getirdim. Çok lezzetli oluyor ya. Dünyanın diğer ucundan ortak bir noktamız var hocam ya. Hakikaten. Bir de ata toprağı ayrı seviyoruz oraları. Evet. Giderken sana hatırlıyorsam hissimi söylemiştim yani. Biz eşimle beraber bu gazlı gıdalara düşmanız. Evet. Gazlı içecekler. Yasemin çiçeğinden Yasemin şerbeti. Reyhan yaprağından reyhan şerbeti. Mayıs geldi mi gülden gül şerbeti. Ağustos geldi mi böğürtlenden, arkada böğürtlen bahçemiz var. Böğürtlen şerbeti yapıyoruz. Yani o kolalar, diğer gazlı içecekler, bunlara düşmanız. Ve bunları gençler kullanmasın, özenmesin diye azami gayret sarf ediyoruz. 25 yaşında bir kızım var. Ağzına o gazlı içeceklerden hiç koymamış. Süper. Hocam bunlarla ilgili tarifleriniz mutlaka vardır. Onları da nasıl yapsak ya? Eşimin Saray Mutfağı diye bir YouTube kanalı var. Ha. Yemek kanalı. Orada reyhan şerbetinin tarifini veriyor. Tamam. Saray Mutfağı. Vallahi bundan haberim yoktu ha. Patlıcanları gördünüz. Nerede? Hemen önümüzde. Patlıcanlar. Şu arkada meyveleri de var. Şuradan bakalım isterseniz. Bakın burada çok ilginç, belki bunu görmediniz daha önce. Kılıç formlu patlıcan. Şu da mesela çok ilginçtir. Bu da patlıcan. Bu şekilde oluyor. Turşuluk. Böyle top patlıcan ama böyle minik minik. Bu kadar. Bunun özelliği bu yani. Tohuma bıraktık bunları biz. Yoksa toplanma zamanı geldi. Diğerleri de o sakız patlıcanları. Bunu çok sanmıyorum insanların görmüş olduğunu. Bunlardan biz böyle birer ikişer numune dikiyoruz. Mide ilacıdır. Midenizde diyelim gastrit var, reflü var, mide yanması var. Bunu zeytinyağı ya da balla terbiye edersiniz. 3 ay, 5 ay, 6 ay sürer. Ve o terbiye edilmiş şeyi, mayeyi sabahları aç karnına birer tatlı kaşığı alırsanız midenizin hemen birçok probleminin şifası budur. Kudret narı. İşte bakın bitkisi bu. Bu şekilde gök olarak oluyor. Sonra eriyor. Tam şu an hali. Şu an koparıp kavanozlayıp üzerine zeytinyağı döküp gölge bir yere 3-5 aylığına bırakmak lazım. Hocam ama bunu tüketirken çok dikkatli olmak gereken bir durum yok mu? Yani hani azlığı, çokluğu. Belki de bahsettiğiniz kişi çok aşırı tüketmiştir. Her şeyin fazlası zarardır. Yani az mesela damar otunu da fazla tüketirseniz göz kristallerine zarar veriyor. Yani ölçülü tüketmek lazım. Bizim insanlar meraklıdır burada yiyince öldürmeye. Gerek yok. Mide sıkıntısı çektiğiniz zaman sabah aç karnına 15 gün alın ve dosyayı kapatın yani. Hocam bakalım. Hocam. Abi yalnız bırakmaya gelmiyor ya. Hocam sen Kudret'ten orada değil miydin ya? Abi bak korkum Vallahi şu. acıktım hocam Bütün biberler sizin. Ama bunu koparırken yanlışlıkla şunu koparırsanız bu yayın iptal olur. Ben size söyleyeyim yani. Evet, pardon bak hocam. o da yeşil, bu da yeşil. Bu dünya acısı, bu dünya tatlısı. Nasıl ama? Zehrin Özer geldi aklıma şarkısı. Çok güzel. Ya mutfağın orada doldu. Kavanozlar, mavanozlar. Bu koca kabakların yeri yok. Burası boş değil mi burası? Boş alan var ortada. Esman. Şu otlardan şuradan temizlemeniz lazım. Burayı da bir temizleyin. 2 tane 3 tane paleti koyun böyle. Şurayı bak temizleyin. Paleti koyun, bütün kabakları böyle sıralayın. Kopmuş yani. Mesela o büyüğü ellemeyin. O da şey. Ama şu he? Büyüyecek. Onun sapı daha
ıpıslak. Sapının kuruması lazım. O yani sapı kurumuş ne varsa toplayıp buraya koyarsınız. Bak bu o süs kabaklarını falan alalım. Bozulacak çünkü onlar. Damar otu çok enteresan bir şey. Ben 1,5 sene evvel gözlük sahibi oldum. Tabii yaş 48. 47 yaşına gelince artık böyle cep telefonu yazılarını okuyamaz oldum. Dediler ki ya bu çok iyi geliyor dediler. Damar, sinir otu gibi böyle bunun bir sürü ismi var. Genelde bunu böyle çiğneyip eskiler tarihte yaraların üstüne kapatıyorlar. Mesela çıbanları anında patlatıyor, içini temizliyor. Yaraların anında kapanmasını sağlıyor. Şu çizgilerinden dolayı da damar ya da sinir otu deniliyor. Ben bunu böyle çiğ ağzıma atıp şu an gördüğünüz gibi tadı güzel değil söyleyeyim. Ben bunları yemeye başladım. Bunları yemeye başlayınca gözlük alalı 1 ay olmuştu ve gözlüksüz artık cep telefonu yazılarını okuyamıyordum. Ve bir anda gözlüğe ihtiyaç duymadım. Yani şu an 14 ya da 15 aydır, bir yıl geçti. Gözlüğü kullanmıyorum. Abartmıyorum. Haftada böyle 2-3 defa birer yaprak ağzıma atıyorum. Geçen bir 15 gün hiç kullanmadım. Bir akşam tam montaj yapıyorum, böyle bilgisayarı açtım. Her şeyi bulanık görüyorum. Yani damar otuna ara verdiniz mi iptal. Dönüş yapıyor eskiye. Gıda ormanı çeşit çeşit yaptın değil mi? Ya şimdi size bahsettiğim bu bataklığı kurutup ağaçlarla donatınca dedim ki ben her meyve ağacından birer tane dikeyim. Mesela burada 12 çeşit erik var. 6 çeşit kiraz var. 5 çeşit elma var. Bir de ceviz diktim. Mesela şu 2 sıra tamamen ceviz bak. Evet. Onun dışında burada sağda solda her ağaçtan böyle farklı farklı görüyoruz. Bu da deremiz. Bizim tarlamızın kenarında bir dere var. Derenin kenarında erozyon problemi var. Ne yaparız? Dedik ki burayı fındık, incir gibi tutucu kökü olan ağaçlara dolduralım. Mesela benim her sene Karadeniz turum olur. Bir de turlarıma gelen Karadenizliler var. İşte Giresun'dan geliyorlar. Hocam bana Giresun'dan şöyle bir 8-10 tane çomak gönderir misin? Giresun fındığı. Yok yağlı fındık. Yok işte Trabzon bilmem ne. Burada Karadeniz'in her yerinden fındık var. Hepsinin şekli başka, rengi başka böyle. Ve bunlar bak büyüdüler. Burada böyle ocak oldular derenin kenarında. Bir de Orman Müdürlüğü'yle görüştüm. Kocaeli ve Bursa. Oradan ücreti mukabilinde ağaç fidanları aldım. Böyle değişik mesela salkım söğütler var. Bu derenin içine tamamen böyle özel çınarlar, salkım söğütler ve değişik cins söğütlerle doldurdum. Amaç bu dere bölgesi güzelleşsin. Murat Bey, patlıcanlardan gözlerinizi alamadınız. Hem patlıcan hocam hem de bazı oluşumların arefesindeyim. Ben de bir şeyler kurmaya çalışıyorum yavaş yavaş. İnceliyorum. Şimdi genelde böyle tarla bahçeye bakanların Osmanlı'da çok sık yaptığı bir dua var biliyor musunuz? Ve Kur'an'da geçiyor. Bu duayı yapın diyen de Allah-u Teala. Kur'an'da bahçe sahipleri mevzusu 2 yerde geçer. Bu 2 yerden bir tanesinde 2 tane bahçe sahibi var. Biri nankördür. Her şeyi ben yaptım, mükemmel oldu diyen. Öbürü de ben yaptım ama Allah güzelleştirdi diyen. Bu 2 örneği veriyor Kur'an'da Allah. Ve diyor ki keşke öbürü de ne güzel diledi, yapan eden Allah'tır deseydi diyor. Bu çok meşhurdur. Onun için Osmanlı'da, Selçuklu'da böyle bir insan bir bahçeye girdiği zaman kendi bahçe sahibi ya da gelen bir misafir bunu demesi kıymetlidir. Çünkü o kadar çaba sarf edilmiş, emek verilmiş. Ne kadar güzeldir o tohumdan tabağa gidene kadarki yolculuk serüveni izlemek. Ben mesela tarihi mevzuları anlatırken bunların böyle ayağının nereye bastığına çok dikkat ediyorum. Şimdi son dönemde benim yeni bir kitabım çıkacak. Kur'an'ın anlattığı tarih. Kur'an'ın anlattığı tarihte hiç hatası yalan olmayan bir kitap Kur'an. Oradaki bütün tarihi mevzuları tek tek aldık. Bayağı yıllardır çalışıyoruz. Bitti mi bu arada? Birinci cildi bitti. Yani Kasım ayı ortası itibariyle kitap piyasaya çıkmış oluyor. Bütün Türkiye'ye dağılıyor. Ay. Çok zor bu işler hocam değil mi ya? Hiç iş bitmiyor köyde. Ne kadar sorular geliyor bana. Bir bilsen neler yapmaya çalışıyor insanlar ama. Ya toprak öyle bir şey ki bir taraftan başlıyorsunuz çiftçilikte iş yapmaya. Tam bitirdim diyorsunuz, kafayı bir çeviriyorsunuz, orada gene iş başlamış. Aynen. Toprak insana öğretiyor, sabretmeyi öğretiyor, çalışmayı öğretiyor. 1 verdiğiniz zaman karşında 1000 verilebilecek cömertliği gösteriyor. Yani günün sonunda iyi ki toprağa yakınım diyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.